Bazen insan çabuk alışıyor mu diyorum ama 50 dolar bozdurduğumda bir dolu para alabiliyorum. her zaman olduğu gibi yine başımıza bir şeyler geliyor tabii. Ben bu hayatı seviyorum aslında. Herkese merhaba. Beyrut'ta harika bir otelde, The Parisian Otel'deyim ve şimdi size Beyrut hakkında bazı bilgiler vereceğim. Tabii oteli de anlatmak istiyorum. Oteli anlatmanın dışında, kaldığım oteli anlatmanın dışında bunda neden bahsedeceğim? İşte otelin servisleri, konumu vesaire. Onun dışında şimdi Beyrut'a ilk geldiğimiz andan itibaren, havaalanından itibaren neler yapabiliyoruz ona bir bakalım. Beyrut'a gelmekle ilgili ipuçlarını en azından birlikte paylaşalım ve birlikte paylaştığımızda da Beyrut'a gelecekler için bir gezi rehberi, planlı bir gezi kataloğu oluşturmuş olalım. Beyrut'a bir seyahat planı yaptınız ve Beyrut'a yaptığınız seyahat planında nelere dikkat etmelisiniz? İşte onlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle Beyrut'a vizesiz bir şekilde gelebiliyorsunuz. Vizesiz bir şekilde derken pasaportunuzu alıyorsunuz, kimlik değil, pasaport. Pasaportunuzla birlikte geliyorsunuz. Havaalanında size ne soruyorlar? Havaalanına geldiğinizde, Beyrut'a indiğinizde size öncelikle hangi otelde kaldığınızla ilgili bir soru soruyorlar. Nerede kalacaksınız diyorlar. Mutlaka bir otel ismi söylemek zorundasınız. Gerekirse bazı yerlerden duydum, bana hiç rastlamadı. Beyrut'a ben çok kez geldim ve hiçbirinde böyle bir sorun yaşamadım. Ama her girdiğimde hangi otelde kalacağımı, nerede kalacağımı sordular. Onun dışında da herhangi başka bir şey, yani rezervasyon belgem, işte rezervasyonuna bakayım, ekran görüntüsüne bakayım gibi herhangi başka bir şey de gelmedi. İşte ilk yapacağınız şey burada olan otellerden bir tanesinin ismini, hatta rezervasyon zaten yaptırmak zorundasınız buraya geliyorsanız. İşte buna dikkat ederek havaalanında ilk olarak bunu söylemek zorundasınız. Bir de ne kadar kalacağınızı, ziyaret sebebinizle ilgili, neden geldiğinizle ilgili sorular da sorabilirler. Bana sordukları oldu, sormadıkları oldu. Bu gelişimde hiçbir şey sormadılar. Sadece nerede kalacaksın? İşte şu otel, The Parisian Otel dedim. The Parisian Otel'i not etti ve ondan sonra hoş geldiniz dedi ve geçtim. Kimilerine ne iş yaptığını soruyor, kimilerine ne kadar kalacağını soruyor. Dönüş bileti isteniyor mu? Evet, bazı kişilerden dönüş bileti istendiğini duydum. Benden hiç istemediler ama dönüş bileti kimi zaman birçok ülke için çok işe yarayan bir durum. Aslında hani hiçbir geçerliliği yok. Ben çok gülüyorum dönüş bileti işine. Dönüş biletiniz yoksa sizi almayacağız diyorlar. Hani ben zaten oraya kaçmak istiyorsam, o neresiyse o ülke, hani içeri girdikten sonra sadece dönüş kısmıyla dönmüyor olabilirim. Hani dönüş bileti demek şu demek değil. O ülkeden çıkış yaptığınıza dair üçüncü bir ülkeye de gidebilirsiniz. İnsanlar birçok ülkede bunları istiyor. İşte Beyrut'ta ben bununla da karşılaşmadım. Bu yüzden Beyrut'a geldiğinizde siz yine dönüş biletinizi almak istiyorsanız, garantiye almak istiyorsanız, zaten sonuçta döneceksiniz. Tatil için geliyorsunuz. Onu da alırsanız havaalanında herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Eskiye göre havalimanı yenilenmiş durumda. Daha güzel ortamlarda daha hızlı bir içeri giriş yapılıyor. Pasaport kontrolü yapılıyor. Daha sonra valizlerinizi alıp ne yapıyorsunuz? Dışarıya çıkıyorsunuz. Hemen gümrük noktasını geçtikten sonra da artık zaten Beyrut'tasınız. İçeriye girdiğinizde şehre gitmek için burası yaklaşık 9-10 kilometrelik bir mesafe. Şehrin merkezindeki gideceğiniz noktalara ya da otelinizin bulunduğu noktalara göre değişebilir tabii. Ortalama hadi 10-12 kilometre diyelim. Yaklaşık olarak çıktığınız yerden sizden 15 ile 20 dolar arası para isteyecekler. Ancak şehirden gelen araçlardan, yani
taksi olarak kullanılan, resmi taksi olmayan ancak korsan vesaire gibi çalışan taksi olarak kullanılan araçlardan bazılarını beklerseniz, onlara rast gelirseniz işte onlardan faydalanabilirsiniz. Onları da 10 ile 15 dolar arası bir fiyatla gideceğiniz otel, tabii neresi olduğu çok önemli. Ben merkezi işte Hamra noktası veya işte bu Zeytuni Bey denilen marinanın olduğu kısmı, zaten onlar birbirine çok yakın. Onlardan bahsediyorum. Eğer buralara gelmek istiyorsanız yaklaşık 10 ila 15 dolar arası bir ödeme yapmanız gerekiyor. Havaalanından buraya gelmek için daha fazlasını ödemeyin bence şu anda. Daha fazlası fazla oluyor. Şimdi diyelim ki içeriye girdiniz. Havaalanında aklınıza gelen ilk şey para bozdurmak. Para bozdurmak işi biraz sıkıntılı Beyrut'ta. Neden? Çünkü Beyrut'ta şu anda ekonomi berbat durumda ve sürekli değişen bir kur sistemi var. Mesela ben 50 dolar bozdurduğumda şöylesine bir dolu para alabiliyorum. Yani yaklaşık 5 milyon liraya yakın bir para var burada. Bunların hepsi 100'er bin Lübnan poundu, Lübnan lirası. Ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Ve bu yüzden havaalanında daha düşük kurlarla bozdurmak için dolarlarınızı harcamayın. Ama gelirken, Beyrut'a gelirken yanınıza taksiye vereceğiniz kadar bozuk bir dolar bulundurursanız, bu nedir? 10 dolar, 20 dolar, 5 dolar o gibi paralar bulundurursanız havaalanından şehir merkezine gelinen mesafe için orada ödeyeceğiniz, taksi ödeyeceğiniz ücret için sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Havaalanından gelirken işte birine 100 dolar verip üstünü beklemek zorunda kalmazsınız. Kaçtan bozacağıyla ilgilenmek zorunda kalmazsınız. Bu tip sıkıntıları atmak istiyorsanız cebinizde daha bozuk, işte 10, 5 vesaire gibi paralarla havaalanına inerseniz bu sıkıntıyı bertaraf etmiş olursunuz. Hemen bir diğer tarafına geçelim parayla ilgili. Şehre geldiniz. Bakın ben 3 gündür buradayım. 3 gün önce geldiğimde ilk gün 90 binden bozuyorlardı. Yani 1 dolar 90 bin Lübnan pound, Lübnan lirası ediyor. İdi. Daha sonra 92 bin oldu. Aynı gün içerisinde bunlar. Ertesi gün ben biraz daha fazla para bozdurdum. Böyle oldu burası. 97 bin liraydı. Sürekli artıyor mu? En azından ben buradayken arttı. Hatta bugün Beyrut'un dışında yolda Baalbek'e doğru gittik. Çok yağmur vardı. O yüzden Baalbek'le ilgili kısım biraz aksadı. Ama Kısara Vadisi'ne gittim. O videoyu da biraz sonra orada çektiğim görüntüleri izleteceğim size. Daha sonrasında Baalbek'i başka seyahatlere saklıyorum. Onun yanında Biblios'u da başka seyahatlere saklıyorum. Ama biz para konusuna gelelim. Parayı bozdururken yine Baalbek'e giderken Beka Vadisi tarafında bir change office'te 99 bindi kur. Yani sürekli artıyordu. En azından şu an için artıyor. Peki bu kurun sürekli artması neye sebep oluyor? Bir kere öncelikle fiyatların neredeyse hiçbirini bilmiyorsunuz artık. Tamamen dolar üzerinden hesaplanıyor fiyatlar. Dolar üzerinden bilinen fiyatlarda kur kaç lira olursa olsun o dolar üzerinden çarpılıp sizden o kadar Lübnan lirası isteniyor. Aslında genel küçük sistem bu. Birçok markette, en azından benim girdiklerimde, hiçbirinde etiket yok. Yani ürünlerin hiçbirinin üzerinde etiket yok, altında, üstünde, üzerine yapıştırılmış. Ve çünkü bilmiyorlar. Yani sürekli değişiyor ve bunu da Lübnan pound olarak oraya yansıtmak çok zor. Kasaya götürüp anca öyle öğreniyorsunuz ya da kasaya sormanız lazım. Onun dışında Lübnan'da asla ve asla, bu çok önemli, bakın burası çok önemli, kredi kartı kullanmayın. Kredi kartı kullanırsanız Lübnan'ın uyguladığı kur politikası, benim size söylediğim şu biraz önce dışarıda ne kadar ettiğiyle ilgili, Lübnan pound'unun ne kadar ettiğiyle ilgili kur politikası sadece change office'lerde geçerli ve bu change office'lere kara borsa diyorlar. Yani kara borsa değil aslında, normal dışarıdaki döviz bürolarından gerçekleştiriyorsunuz bu işlemi. Ancak ona rağmen buraya kara borsa deniyor. Çünkü kara borsa denmesinin sebebi bunun yasa dışı olması değil, yasal belirlenen bir kur olması. Burada yıllarca 1 doların 1500 Lübnan pounduna, lirasına sabitlendiği bir politika izleniyordu. Bu politika bittikten sonra, darmadağın olduktan sonra diyelim, bu hale geldi. Ülkenin uyguladığı resmi kur politikasına göre şu anda 1 dolar bankalarda, eğer bulursanız banka, 15 bin Lübnan pound'u, 15 bin Lübnan lirası karşılığı değer görüyor. Ama dışarıda dediğim gibi 90 ile 100 bine varan, en azından benim burada olduğum tarihlerde, daha sonra ne olur bilemiyorum, böyle bir durum var. Yani siz kredi kartı kullanırsanız ne oluyor? Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Kredi kartı kullanırsanız, bakın Starbucks'ta 270 bin Lübnan lirasına bir alışveriş yapmışım. Fişi burada. Şimdi ben buna 270 bin, yani 1, 2, 3, şöyle 300 bin lira verdim. Karşılığında bana 30 Lübnan lirası şunu geri verdiler. Şöyle. Şimdi
Böylece ben ne yapmış oldum? 270 bin Lübnan lirası alışveriş yapmış oldum. Ancak şimdi bana göre bu yaklaşık olarak 3 kere 9 27, yaklaşık 90 bin, yani 3 dolar karşılığı bir para harcamış oldum. Ama siz bunu kredi kartıyla yaptığınızda banka resmi işlemlerde Lübnan'ın resmi kurunu alıp size bunu kaç lira olarak yansıtabilir? 270 bin bölü 15 yapın. Karşınıza hangi rakam çıkacak? Bir hesaplayalım. Yaklaşık 20 dolara yakın bir para çıkacak. O kadar mı ediyor? 19-20 dolar ediyor herhalde. 380 bin. Evet. Yaklaşık 19 dolara yakın bir para çıkacak. Yani Starbucks'ta yapmış olduğunuz şu benim 3 dolar harcadığım alışverişi kredi kartıyla harcadığınızda size 18-19 dolarlık bir ekstra yansıması olarak karşınıza gelebilir ve siz de böylece bir kahveye kaç lira vermiş olursunuz? 350-400 liraya yakın bir para vermiş olursunuz. Yani Beyrut'a, Lübnan'a geldiğinizde yapmanız gereken en önemli şey kredi kartınıza asla dokunmamak. Zaten birçok dükkanda kredi kartıyla işlem bile yapmıyorlar, almıyorlar. Hatta işte üzgünüz, kredi kartıyla işlem yapmıyoruz diyorlar çünkü çok fazla sıkıntı çıkıyor bunun karşılığında. Buna çok dikkat ederseniz Lübnan'da en azından burada bozdurduğunuz dolar karşılığında yapacağınız alışverişler sizi başka türlü döviz kuru bazında başka türlü bir zarara uğratmaz. Bununla ilgili çok hikaye var. O yüzden buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii para sizin, isterseniz harcarsınız. Yapacak bir şey yok o konuda. Ama benden tavsiye. Bir diğer önemli husus, cebinizde bu kadar para varsa hani o azıcık bir dolar bozdurdum, bir dolu para verdiler diyorsunuz ki şöyle 50 dolar bozduruyorsunuz, bir deste para veriyorlar. Bildiğiniz banka destesi gibi para veriyorlar. Bunu bozdurduğunuzda yapacağınız alışveriş aslında yine ucuz bir alışveriş değil. Yani bizim şöyle değerlendirelim. Lübnan'ın bu ekonomik durumu içerisinde burasının fiyatları öyle çok ucuz değil. Tamam, bu ekonomik kriz var. Paraları da neredeyse bizimkinden daha kötü bir duruma düşmüş şu anda. Hani neredeyse değil, çok daha fazla kötü bir duruma düşmüş. Ancak alışverişi yaptığınızda harcayacağınız tutarlar yine aynı. Hani şu 300 bin lirayı sadece kahve içmek için harcıyorsunuz. 3 dolar ediyor. 3 dolar ettiğinde de atıyorum yaklaşık olarak 58-60 liraya gelen bir para, 57-58 liraya gelen bir para ya da neyse, hani şu andaki kurları ben de takip etmedim. Bununla sadece bir kahve içiyorsunuz. Aslında yine fiyatlar pahalı. McDonald's'ta normal bir yemek yediğinizde ben çok kullanıyorum McDonald's endeksini. McDonald's endeksine göre de yapmış olduğunuz alışveriş ciddi anlamda Türkiye'nin bir tık üstünde bile olabiliyor. Ama onun dışında yapacağınız birçok alışverişler, buna vergiyle ilgili kısımlarda dikkat edeceğiniz bazı ürünlerde ciddi bir indirim alma olasılığınız var. Bunda elektronik eşyalar da dahil. Türkiye'ye göre bir tıktan fazla ucuz. Yine alkollü içecekler vesaire gibi birçok alternatif bulabilirsiniz. Zaten şarapla ilgili videoyu da en azından bölgede neler üretiliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Orada çok azıcık böyle çok yağmur yağıyordu. Çok kötü bir havada gittik. Çok da verimli olmadı. O yüzden de ben de bütün o çekimleri iptal ettim. O çekimleri iptal ettikten sonra biz gezdik ama hani gittik oralara kadar ama çekme imkanı yoktu. Yine de burası kapalı bir alan olduğu için o şarapla ilgili kısmı çektim ve daha sonrasında Beyrut'a dönmek zorunda kaldık. Ama bir dahaki dönemde inşallah oralara daha farklı bir zaman ayırıp gelmek istiyorum. Beyrut çevresiyle benim çok ilgimi çeken noktalardan bir tanesi. Yine birçok kişiyle, belki bu videoları izleyecek olan birçok kişiyle de Beyrut'a gelme imkanı yakaladık daha önce birlikte gruplarla ve o imkanını yakaladığımız seyahatlerde çok da güzel vakitler geçirdik. Yani işte çevresinde yer alan Baalbek, dünyanın en önemli Roma kalıntılarını barındıran, pagan döneme ait tapınakların ayakta durduğu önemli noktalardan bir tanesi dünya üzerindeki. Onun yanında işte Biblios, bugünkü kullanılan İncil'e ismini veren kent olan Biblios, Fenike antik kentinin kalıntılarının yer aldığı inanılmaz hikayelere sahip yerler var buralarda ve inanılmaz hikayelere sahip bir de koca bir ülke var. Burada ciddi yağmur yağmaya başladı. Ben de böyle kazakla, tişörtle çıktım. Her zaman olduğu gibi yine başımıza bir şeyler geliyor tabii. Bugün de ıslanmak söz konusu oldu. Şöyle ağacın altına geçeyim de çok fena batıyor bunlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle Beyrut'a, Lübnan'a geldiğinizde
yapılacak şeylerden bir tanesi tabii ki buranın ünlü şaraplarından tatmak. Şarap tadımı için ve şarap satın almak için işte bu mahzenlere geliyorsunuz. Kısara bölgenin en önemli şarap mahzenlerine, şarap stoğuna sahip markası ve dünyaca da ünlü. Çok fazla sayıda ülkeye ihracat yapılıyor ve kendi bağlarından yaptıkları üzümün yanında başka yine distilasyonla yapılan içkiler, işte vodkaydı, arakıydı gibi içkiler de yine bu marka altında piyasaya sunuluyor. Hemen arkamda Caves de Casara diye hem satış mağazasının hem yönetim birimlerinin olduğu hem de tadım bölümünün olduğu kısım var. Çok güzel bir, aynı Avrupa'da vesaire dünyanın çeşitli taraflarında gördüğümüz şarap evlerine, bağ evlerine benzer bir bina yapmışlar. Eski usuldeki makineler vesairenin de sergilendiği küçük bir müze gibi yerden giriyorsunuz. Daha sonrasında da içeride işte isminden dolayı da mağara ismi verilmesinin neden olduğunu gösteren kısma gireceğiz şimdi. Hep beraber, ben çok ıslandım. Ne dediğimi bile bilmiyorum şu anda. Hemen içeriye geçelim. Kisara'nın uçsuz bucaksız şarap mahzenleri. Gerçekten uçsuz bucaksız. Kilometrelerce uzunluğunda şarap mahzenlerine sahip burası. Eski bir manastır. Eski bir manastır olmasının yanında ta Roma döneminden kalan belirli dönemlerde sığınak, cephanelik, başka amaçlar vesaire içinde kullanılmış yine bu mahzenler. Yüzyıllardır da şaraplar yine burada saklanıp en iyi duruma yine burada getiriliyor. İşte Lübnan'ın en ünlü şarapları Kısara'da üretiliyor. Şimdi burada ışık varken şöyle fıçıları da göstereyim. Bu fıçılar Fransa'nın Bordeaux kentinden getiriliyor ve bu mahzende 1 milyon şişe şarabın yanında bu fıçılarda da yine şarap yıllanması için, işte şarap haline geldiğindeki dinlenmeleri için bekletilen, bunu şarap müdavimleri çok daha net anlatabilir. Onlarla ilgili kısım buralarda saklanıyor. Bunlar yaklaşık her biri 300 şişe şarap dolduruyor. 225 kilo civarında. Ve buradaki mahzenlerde böyle yerin altına doğru da devam ediyor. 2,5 kilometreye yakın bir yol boyunca bu mahzenlerde şaraplar saklanıyor. Seviyelerde şaraplar bulunuyor. Tabii ki bir dolu kalitesine göre değerlendirilmiş şaraplar. İşte 237 dolarlık kocaman bir Sara şarabı arkamda. 3 dolara da şaraplar bu arada. Beyrut'ta şu anda dikkatinizi en çok çekecek noktalardan bir tanesi ekonomik kriz dedik. Onun dışında yine enerji sıkıntısı. Ve onun dışında da bir de bu videoda yine çok fazlasıyla yer almayan ama bununla ilgili çok ciddi anlamda bir projemin olduğunu söylemek istiyorum. Gece hayatı Beyrut'un şu anda en ilgi çeken noktaları arasında yer alıyor. Beyrut'un gece hayatı şu anda anlatılmayacak ve yaşanılması gereken ve hatta yaşayacağımız, yakın bir tarihte yaşayacağımız ve bunu İnşallah paylaşacağımız nefis bir harekete sahip, acayip bir atmosfere sahip ve belki de dünya üzerindeki, bunu iddialı söylüyorum, dünya üzerindeki birçok konseptin Beyrut'tan çıktığını, gece hayatındaki birçok konseptin Beyrut'tan çıktığını söylemek yalan ya da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bunun dışında Beyrut'a geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi tabii ki burada yaşamadığınıza göre konaklayacak bir yer bulmak. Beni az çok biliyor, az çok tanıyorsunuz.
konaklayacak bir yer ararken benim en çok dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi nedir? Merkezi noktalarda yer alması veya çok büyük şehirlerdeysek merkezi noktalara hareket eden ulaşım araçlarına, şehrin transport ağına bağlı yakın bir yerlerde bulunması benim en çok değer verdiğim, ilgimi çeken noktalardan biri. Çünkü bu sonrasında çok büyük bir külfet haline gelebiliyor. Yine temiz olması, güvenli olması, bir takım olanakları sunması, konforlu olması ki birçok insan bunları arıyor. Hele ki böyle bir ülkeye geldiğinizde, Lübnan gibi bir ülkeye geldiğinizde sizi rahatsız edecek bazı görüntülerden uzak kalarak en azından bilmediğiniz noktalarda olsanız bile güvenli bir şekilde, konforlu bir şekilde, gönül rahatlığıyla kalabileceğiniz yerlerde bulunması, merkeze ve görülmesi gereken, şehirde gezilmesi gereken noktalara zorlu bir ulaşımı olmaması. Çünkü bu tip şehirlerde bir de ulaşım ağının yokluğu ciddi bir problem. Şehirde toplu taşıma neredeyse yok denecek kadar az. Bir minibüsler geliyor geçiyor. Otobüsümsü benzeri küçük şeyler var. Ancak bunlar en büyüğü zaten midibus kadar. Bildiğimiz bizim belediye otobüsü, işte tren, metro vesaire gibi şeyler yok bu şehrin içerisinde. Şehrin merkezini oluşturan bölümlerde böyle bir ulaşım ağı yok ve bu yüzden de taksi kullanmak zorundasınız. Resmi taksiler var, korsan taksiler var. Zaten sokakta yürürken birçok ülkede olduğu gibi sizin buradan olmadığınızı anlıyorlar, biliyorlar. Burada da çok fazla turist geliyor. Taksi tacizleriyle karşılaşıyorsunuz ve eğer yürünemeyecek kadar uzaklarda oturuyorsanız işte bu karşılaşmalarda çok fazla ödemeler de yapabilirsiniz. Beyrut'ta taksi ücretlerinde pazarlık yapmak yine birçok yerde olduğu gibi önemli. Binmeden önce ne kadara götüreceğini anlaşın taksiciyle, ona göre devam edin derim yine. Bu nedenden dolayı ben de merkezi yerlere en azından yürüme mesafesinde olan yerlerde kalmaya çalışıyorum, kalmaya gayret ediyorum. Bunlar bir tık bazen yüksek fiyatlı olabiliyor ama onların arasında yüksek fiyatlı büyük otellerin arasında gözden kaçıyor gibi gözüken ama şehrin asıl yıldızları olan tesisler yatıyor. İşte şu anda kaldığım The Parisien öyle bir tesis. Gerçekten kendi hakkını veren nefis bir tesis burası. Burası bir şehir oteli. Merkezi noktalara yakın. Hamra'ya 10 dakikalık bir yürüyüşü var. Hamra dediğim yer işte buranın en işlek, tabii ki patlamadan önce, pandemiden önce en işlek, en eğlenceli caddelerden bir tanesiydi. Onun dışında yine Zeytinbey'e, yat limanına çok yakın. Yine yürüme mesafesinde 3-5 dakikalık bir yürüyüşle gidebiliyorsunuz. Biraz daha uzun yürürüm derseniz güvercin kayalıklarına gidebiliyorsunuz. Yani her yere çok yakın ve önünde bulunan bu korniş alanı, yani çok yakın, orası da yaklaşık bir 500-600 metre yürüyerek kornişe çıkıyorsunuz. Yaklaşık 5 kilometrelik bir sahilde, deniz kıyısında nefis yürüyüşler yapıp kafelerde oturup güzel zaman geçirme imkanına da bu otelde sahip oluyorsunuz. İyi bir konumda yer alıyor. Çevresinde de çok iyi binalar var. Çok bilinen tesisler var, başka tesisler var ve onların arasında The Parisien önemli bir yer tutuyor. Kahvaltısı çok iyi. Aynı zamanda belirli dönemlerde oda servisleriyle ilgili, ki bunu Instagram hesabımı takip edenler, buraya yazıyorum, lütfen Instagram hesabını da paylaşalım ve takip etmeye başlayalım. Bir de orada yine gönderileri vesaireleri beğenelim, değil mi? Yoksa işin içinden çıkamayacağız bu gidişle. Çünkü bir oradan bahsediyorum, bir buradan bahsediyorum. Bazı şeyleri sadece orada yayınlıyorum. Videolar belli bir dönem sonra editleniyor vesaire, yayınlanmaya başlıyor. O yüzden de daha günü gününe takip etmek için Instagram'da da takip etmek isterseniz adresi buraya ekliyorum hemen. Zaten aşağıda da yer alıyor. İşte orada bu paylaşımı yapmıştım. Odaya yapılan oda servisiyle ilgili kahvaltı paylaşımını yapmıştım. İşte bu tesiste bazı dönemlerde bu odaya yapılan kahvaltı, normalde oda kahvaltı olarak kaldığım bu tesiste kahvaltı ücretsiz olarak da oda servisiyle odaya getirilebiliyor. Bunu özel geçerim, her dönem değil, belirli dönemlerde. Ancak siz yok ben odama kahvaltı istiyorum derseniz zaten geliyor. Karşılığını ödedikten sonra bu tip hizmetler her yerde alınabiliyor. Ama The Parisien Otel sadece bununla kalmıyor. Gerçek anlamda Beyrut standartlarının üzerinde harika bir kahvaltısı var. 24 saat açık barı var. İçeride fitness center, spor yapma imkanları olan iki ayrı blok gibi ama bir yerden girilip içinden geçilerek çıkılıyor. Bir tanesi ek bina, yeni yapılan bina gibi büyütülmüş. Bir de daha önce olan bina var. İki ayrı blok gibi ama bitişik yapılar bunlar. Ve bunlarda çeşitli tipte odalar bulunuyor. İşte o odaları da yine rezervasyon yapmak için dünyanın çeşitli bilinen
rezervasyon siteleriyle de çalışıyorlar. Ben Beyrut'a geldiğinizde The Parisian Oteli, iyi bir 4 yıldız olan oteli aklınızda bulundurmanız için tavsiyelerim arasına ekliyorum. Bunu her yerde yapıyorum biliyorsunuz. Kaldığım yerden memnunsan yapıyorum. Memnun değilsem bugüne kadar kötülemedim ama bundan sonraki videolarda bazı yerlerde gerçekten çok ciddi anlamda fiyatlar ödeyip karşılığını alamadığınız oteller de var. Bunları da paylaşmayı düşünüyorum aslında zaman zaman. Hani bunu paylaşıyorsak onu da paylaşmak lazım. Aslında yanlış bir nokta değil ama bakalım, şu ana kadar yapmadım ama bundan sonra yapabilirim. Herhalde o da gelir yakında. Aslında bunu yapıp birbirimizi en azından bu konuda beslememiz gerektiğine inanıyorum. Sizler de en azından Beyrut'a geldiğinizde ya da geldiyseniz daha önce yorumların altına böyle bir şeyler yazıp oteller hakkında tavsiyelerde bulunabilir ya da yine çevrede yapılabilecek aktiviteler hakkında, herkesin bildiğinin dışındaki aktiviteler hakkında bir takım fikirler beyan etmek isterseniz ne yapıyorsunuz? Yorumlara yorum yazıyoruz değil mi? Ben yine çok uzattım. Lütfen videoyu seyrettikten sonra veya tam da şu anda durdurup videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Erkut Özen Keşfet TV kanalını takip etmeyi Instagram'da ve YouTube'da unutmayalım. Herkese yine kocaman sevgiler gönderiyorum. Bu kez Beyrut'taydık. Ben Erkut Özen. Hoşça kalın.